Merhabalar. Bugün Selim'in karavanındayız. Selim benim yaklaşık bir yıldır tanıdığım çok değerli, çok zeki, yaratıcı bir insan. Mesleği de onunla ilgili. Karavanı da kendi zevkine göre dışarıda tasarlattı, dışarıda yaptırdı. Ama yani bir firmada yaptırmadı. İşte elektrikçiyi buldu, sucuyu buldu, her şeyi tek tek buldu. Bu da Evet. saygıdeğer Simba. Simba. Her şey de ona göre yapıldı aynı zamanda. Selim çok renkli bir insan. Aynı zamanda perküsyon çalıyorsun. Doğru. Bir Latin perküsyon çalıyorum. Bir grubun Kübalı, var. Kolombiyalı bir grupla. Haftada bir günde onlarla çıkıyorum. Aynı zamanda işimi yapıyorum. Reklam üzerine. İstersen şöyle bir karavanın dışını tanıtalım hızlıca. Olur. Ben bu aracın koltuklu halini biliyorum. O zamanlar tanışmıştık Selim'le. Yani şimdi bu halini görmek çok hoşuma gitti. Öncelikle dışında neler oldu? İşte güzel bir sticker uygulaması var. Kamera var mıydı hatırlamıyorum. Sonradan sen mi takmıştın? Geri görüş kamerası var. Sonradan taktım. Teybe bağladım onu. Ama onun dışında dışarıyı çeken başka bir kamera yok. Burada offroad lambaları var. Aynen. Güneş panelleri biraz büyük olduğu için, çünkü bu araç 24 volt. Güneş panelleri de ona göre 660 wattlık bir güneş panelleri var, 2 tane toplam. O yüzden de yukarıdaki sepet de arabaya göre birazcık geniş. Sepetle ilgili bir iki detay daha var. Onlardan da bahsedeceğim. Aracın öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu Mercedes'in en kısa boyu. Yüksek tavan en kısa boyu. Ülkemizde satılan. Simbacığım şunu bir şöyle çok az alabilir miyiz şuradan? Tabii. Burada dış elektrik var. Şu şekilde açılıyor. Elektrikli kapı vardı. Bu bir servisti. Okul servisi miydi bu? Aynen. Okul servisiydi. Arkadaşlar okul servisleri çok temiz oluyor. Tavsiye ediyorum sürekli, biliyorsunuz. En son uyguladığı şey de merdiven ve bisiklet taşıma oldu Selim'in. O da çok şık oldu. Yedek lastik bu şekilde. Kapının menteşesine bağlandı. Ve bu arabada diğer araçlarda göremeyeceğiniz yatak kısmının çıkıntısı var. O da Selim'in uzun uğraşlar sonucu emek vererek bulduğu ve bu sayede 2 metre boy yakaladık. Evet. Şunu da belirtelim. Burası dar, burası geniş. Yani bayağı bir detay düşünülmüş. Çünkü o tam yatağa denk gelmiyor. Bu biraz daha fazla gelen kısım. Bunun da camı var. Sürgülü bir cam da eklemiş. Buraya sonradan sineklik takmak için yani çok belirsiz, fark edebiliyor musunuz bilmiyorum da burada cırtlar da var. Burada hamak yeri var Selim'in. Benim bildiğim şeyleri söyleyeyim de. Aynen. Bu hamak yerine mesela yazın şişme kanoyu bağladık. Vay. Yukarıda bununla gitti. Gittiğimiz yerde şişme kanoyu hop çektik yukarıya. Buradaki kancalardan ve onunla yola çıktık. Çok da rahat oldu. Gittiğimiz yerde tekrar indirdik. Burada da bir dış aydınlatma var. Diğer tarafta da vardı. Aynen. Orada mandalları görüyorum. 4 tarafta dış aydınlatmalar var. Burada bir şofben var. Bu şofbenin bacası. Burada da kasetli tuvaletin kaseti var. Burada gene bir sticker uygulaması var. Dışı böyle. Bu dışıyla ilgili söyleyeceğim bir şey daha var Emrah. Hı. Biz yurt dışında gördüğümüz şeylerde böyle bir body kit gibi bir uygulama var. Yani aracın yarısı siyah. Biz de aynı şekilde hem bu dodikleri koyduk hem de aracın alt tarafını siyah olarak boyattık. Ama normal boya değil. Bu aynı zamanda aracın altına koyan pütür boyanın siyah hali. Dolayısıyla hem suya karşı daha ekstra bir koruma hem de şimdi kirli olduğu için görünmüyor ama mat pütürlü bir siyah oldu. Yani ayağımla göstereceğim şu kısım. Buradaki pütürlük aynı pütür boyanın ekstra bir kemik gibi bir malzeme oldu. Bu offroad karavanlarında kullanılıyor. Belki oralarda denk gelmiştir arkadaşlar. Şimdi bugün hava çok soğuk, o yüzden hızlıca içeriye geçiyoruz. Bu arada geçmeden şurada bir iki önemli detay var. Birincisi Selim'in kendi kullandığı şey bir duş perdesi.
Evet, ben çok düşündüm. Hava soğuk, içeriye yine ışık gelsin ama su gelmesin diye. Özellikle Mercedes'lerde de şöyle bir problem var. Bu açıdan dolayı yağmur yağdığı anda hemen buradaki ocak ıslanmaya başlıyor. Bunlarda yukarı doğru daralma daha fazla. PSA grubu gibi değil. Selim onu söylüyor. O yüzden içeri daha fazla yağmur aldığı için böyle bir güzel uygulama yapmış. Gerçekten benim de hoşuma gitti. Hem ışık geliyor hem de sıcak hava gitmiyor. Hiç sıcak hava gitmiyor. Buraya oturup dışarıyı rahat rahat izleyebiliyorsun. Gerçekten çok iyi ve de ıslanmıyorsun. Burada bir masamız var. Dış masa. O da gayet pratik olmuş. Evet. Bu IKEA'nın filan ürünü değil mi? Değil. Her şey yine tasarlandı. Şimdi yine de öyle. Şimdi buradan açılan bir masamız var. Birinci versiyonda buna böyle bir ayak yapmıştık. Bunları da cırtlarla tutturduk. Sonra fark ettik ki her yerin yüksekliği aynı değil. Çok güzel. Dolayısıyla Eğimde durabiliyorsunuz. Başka bir yerde durabiliyorsunuz. Başka bir ayak yaptık. Böyle gördüğün gibi. Kesinlikle bu daha pratik olmuş. Aynen. Burada sıkıştırıp tuttuğun ve farklı yüksekliklere. Burada güzel olan taraf aslında şu. Bu gördüğünüz ayak aslında bildiğiniz süpürge sapı. Evet. Ama gayet işini görüyor. Simba dışarı çıkamazsın söyleyeyim. Ses yapmaması için şey de kullanmışsın. Gayet güzel. Aynen. Burayı burada da kapatıp geçiyorum. Hadi içe girelim. Ha bir de buralardaki alanları da kullanmak istedim ben. Burada da hem kablolarım için güzel bir geçiş alanı oldu. Ulaşman gerekirse yarın öbür gün aynen, rahat unuttuğum ulaşırsın. şeyler önden arkaya aklımıza gelmeyen bir sürü kablo geldi. Oradan çıktılar. Hem de burada bir ayakkabılık oldu. Şimdi Selim'in aracı normalden kısa. Çoğu insan daha uzun araçlara hevesleniyor. Daha yüksek, daha büyük araçlara hevesleniyor. Ama Selim İstanbul'un içerisinde resmen tatil yapıyor diyebiliriz. Yaşıyor aynı zamanda. Ve bu araç boyundan dolayı çok sorun çıkartmıyor. İsparklarda falan çok Aynen. rahat girip çıkabiliyor. Normal yerlere park edebiliyor. Sahile park ediyor. Çok güzel oluyor. Ben bu aracı almadan önce tam bir sene öncesinde bir araç kiraladım. Ve kiraladığım araç aslında bu aracın uzunuydu. En uzun şasi yine bu Extra long. Extra long. Oo, o çok uzun ya. Ve 19 metreküpe yakın olması lazım. yaptığım en iyi hareketti bu. Çünkü gerçekten o kadar çok şeyden nefret ettim ki o araçta. Yani bir hafta içinde o kadar... Gitme. Dışarı çok soğuk, bir de ıslanırsın. Ha yani, Burada bir kaçak var da o yüzden. hem... Ben de geleyim Hadi içeri. gel sen. Evet, Simba'yı yerine yerleştirdikten sonra Devam videoya ediyoruz. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynen. Şimdi aynen söylediğim gibi bir sene öncesinde bir karavan kiraladım. Kasa aynı kasa ama bir metre daha uzun en azından. Bir buçuk metre daha uzundu. Vardır. Şimdi bir kere şunu anladım. Ben o güneyin virajlı yollarında böyle sallanan bir arabada gerçekten çok rahatsız oldum. Yani ben bu arabayı şehir içinde hayatta kullanamam dedim bir kere. Birinci şeyim oydu. İkinci fark ettiğim şey banyosunda çok gerildim. Yani havalandırması yoktu. Aradaydı. Hiç havalandırma koymamışlar. Hiç havalandırma koymamışlardı ve ben gerçekten o banyodan nefret ettim. Artı banyonun işte tuvalet majeratörlü. O da hiç hoşuma gitmedi. Koku yapıyordu 2 gün içerisinde. Onu da beğenmedim. Onları not ettim. Bir diğer konuda yine iç yapıydı. Klasik yapıda yatak arkada, bir tarafta tuvalet, bir tarafta mutfak. Ön tarafta karşılıklı 2 koltuk, arasında masa. Bu yapının da bana hiç uymadığını anladım. Çünkü çeşitli sebepleri var. Bir kere yatak hayat boyu taşıdığın ama gereksizmiş gibi en arkaya atıp dekorasyon içinde yer almayan bir yer oldu. Yani ya yatağı kullanıyorum ama gün içinde hiç yatak alanına uğramak istemiyorsun. Çünkü kapkaranlık bir yer alan olarak. İkinci şey, oturma koltukları öne ve arkaya baktığı için hiçbir zaman gerçekten manzaraya bakamıyorsun. Yani arabanın ya konsolunu görüyorsun ya tuvaleti görüyorsun oturduğun zaman. O yüzden de çok anlamsız geldi. Bir de yani benim o boyutta bir odam olsa gidip tuvaleti odanın ortasına koymam. Koyacağım yer köşe olur. O yüzden bütün bunlar, yani oradaki yaşadıklarım her şey beni en son bu tasarıma
yönlendirdi. Ve açıkçası bugün hani konuştuk, değiştirmek isteyeceğim bir şey var mı? Ben gerçekten bu tasarım inanılmaz benim hoşuma gitti. Bir daha da olsa yine bunu yaparım. O soruyu ekleyeyim. Ben her zaman şunu soruyorum. Farklı karavanda yaşayan insanlara, karavan sahiplerine. Ya bu aracı bir daha yapsaydınız, bir daha bu aracı alsaydınız neleri? Yani buna pek çok alanda değerlendirme sorusu derler ve çok önemlidir. En büyük bilgiyi buradan edinirsiniz. Selim kesinlikle memnun olduğunu, fakat işte tecrübe kazandığı için daha iyi yapabileceğini Aynen. belirtti. Aslında aynı şeyleri yapardım ama işi bilmediğim için birçok şeyi 2 defa yaptım. Yani şimdiki yapacağım zaman 2 kere Webasto aldım. 2 kere gaz sistemini kurdum filan. O yüzden de hani bir daha yapacak olsam birinci seferden doğru yapacağım bir hale geldim. Yani o benim için önemli. Çok vakit kaybettim ama çok araştırdım. Her şeyi teker teker araştırarak, izolasyonundan deposuna kadar her şeyi incik yaptım. Ama her şeyde en başında o kiralamada aldığım deneyim her şeyi çok değiştirdi açıkçası. O zaman tanıtımımıza devam edelim. Tamam. Şimdi buzdolabın 140 litre. Evet. Buzdolabı 140 litre. 24 volt. 24 volta dönüştürülmüş bir buzdolabı. Buzluğu da hiç fena çalışmıyor. Hiç gerek yok. Yani şöyle, bu normalden daha büyük arkadaşlar. 90 litre ile karıştırmayın. Evet. Bu bir tık daha büyük. Gördüğünüz gibi. Bunun içerisinde de birkaç modifikasyon yaptım. Yani şu metali getirdim. Çünkü bir şeyler, ya bunlar karavan için yapılmadığı için aslında dikey bir buzdolabı karavan için çok doğru bir buzdolabı değil. Ama bunların içine bu tarz şeyler, dolaplar, çekmeceler vesaire bunun kullanımını çok güzel. Hem sesi hem de birbirine çarpıp kırılmaları azaltmışsın. Azalttı. Çok güzel fikir. Onları çözmüş olduk. Arkadaşlar şimdi bir yarı zamanlı yaşayanla, hafta sonu yaşayanla içinde uzun süre, Selim Mayıs ayından beri kampa çıkıyor, yaşıyor. Yarı zamanlı ya da tam zamanlı bazen. Böyle bir insanın tecrübesi bir olmuyor. O yüzden yaşayarak, yani şimdi orada şekline, görüntüsüne takılmayın. İşlev daha önemli. Ve çok da işlevsel olmuş. Burada ses sistemim var. Biraz önce açtık. Aynen. Ses sistemi benim için önemli. Çünkü müzik de yapıyorum. Hatta aslında kendi evimi alırken içimde en büyük şeyi evet, bütün burada 5 artı 1 bir ses sistemi var. Hoparlörleri gösterdim. Bir de amfisi var. Bluetooth amfi. Bu müzik sistemi için çok düşündüm. Çünkü standart amfiler çok yüksek enerji çekiyor. Peki bunu neyle yapacağız? Nasıl bir amfi? Çin'den, AliExpress'ten bir tane Bluetooth amfi buldum. O da çok güzel işimi görüyor burada. Çok güzel. Direkt Bluetooth'tan ve 12 volt'ta çalışıyor. Yaşam aküsüne bağlı. Bayağı da uzun gidiyor. Bir de şimdi konuyu açıyor, onu da ekleyelim. Aracın akülerini 2 katına çıkartmış Selim. Evet, aracın kendi aküsünü de 2 katına çıkarttım. Çünkü bu araçta hani ara böyle marşı basamama vesaire gibi durumlar olmuştu. Önce aküyü değiştirdim. Sonra öğrendim ki bu işin en iyisi, hani marka paylaşabiliyor musun? Yok. Yani gerçekten güçlü bir jel akü koydum. Onu değiştirdim. Sonra öbür akümle de birleştirdim. 200 amper akü oldu ön tarafta sadece. Gayet iyi. Arka tarafta da 200 var. Webasto ön taraftaki aküye bağlı. Dolayısıyla endişem yok. Yani Webasto'yu çalıştırdım, onu yaptım. Teyp açık kaldı. Bir yerde şarjsız kalacağım gibi bir şeyim kalmadı. Ön taraf dediği Selim'in araç, arka taraf dediği yaşam alanı. Evet. Belki anlamayanlar için ben açıklamak istedim. Devam edelim. Şimdi bu araç 1+1 karavan ruhsatlı. Evet. Ve sağda ve solda koltuk olduğu için ortayı Selim açık bıraktı. Şimdi bugün kullanmadığı için böyle, ama normalde buradan çok rahat bir şekilde geçiş yapabiliyor. Aynen. Bu kolonu vesaire indiriyorum. Ama geçmek istediğim zaman geçiyorum. Yani bu da benim önceliklerimden biriydi. Yani dedim ki evet, bu tarafı kullanayım. Çünkü burası çok güzel bir duvar alanı. Burada bir ocak burada bir ocak alanı, mutfak alanı var. Tezgah alanı olarak da çok güzel bir şey yaratabiliyorsun. Ama bu taraf geçişte bunu engellememek gerekiyor. Çünkü gerçekten bunu yaşıyorsun. Bu soğuk havada bir anda arabayı çekmen gerekiyor. Hiç dışarı çıkmadan ön tarafa geçip arabayı çalıştırabiliyorsun. Ve en azından arabayı çalıştırmak bile uzanıp burada mümkün. Bunu da bu bar iskemlesiyle, bar masası gibi yaptık. Şunu da ekleyeyim. Şimdi burada DC şarjör var. Yani arabanın motor çalışmasından elektrik alıp
yaşam akülerini dolduran bir sistem var. O yüzden Selim diyor bazen oturduğumuz yerden çalıştırmak gerekir bazen diye. işte o azaldığı zaman birazcık yaşam akülerinin enerjisi ön taraftan açıyorum. Yarım saat çalıştırıyorum. Saatlerce yetecek kadar enerji geliyor. Yaklaşık 10 amperle dolduruyor. Çok iyiymiş. 10 amper. 10 amperle dolduruyor. Sadece rölanti kullanımıyla. Normal kullanımda zannediyorum daha fazla. Burada bir perde yaptık. Aynı zamanda şeyi fark ettik. Montlar falan çok yer tutuyor. Dolayısıyla montları da buraya çatıya asacağımız bu kancalı vidaları koydum. Bu da geçen haftanın ürünü. Bütün montları buraya koyabiliyorum. Böylece yaşam alanımızın dışına çıkmış oluyor montlar vesaire. Bir de doğal ısı yalıtımı. Tabii arkadaşlar ön tarafta çok cam olduğu için ve şoför kabini genelde yalıtılamıyor. Çünkü orayı sökmeniz lazım. Hadi her şeyi sökseniz o cam zaten komple başlı başına bir ısı kaybı. Selim zaten bu arayı azaltarak ısıyı azaltmış. Bir de perde yapmış. Bir de montları da oraya koymuş. İyice ısı yalıtımı olmuş. Bu arada bu aracın tavanı çok yüksek. Sürücü kabinin üstünde de çok büyük bir alan var. Gerçekten çok hiçbir gereği olmayan bir şey yaşatıyordu. Biz de onu burada böyle büyük yüklüğe çevirdik. Bayağı bir şey alıyor bu. Şu anda işte uyku tulumu, çantalar vesaire buraya aklınıza gelen şeyi hani çok sık kullanmadığınız şeyleri buraya kapamak mümkün. Burada da biz bayağı fayans uygulaması yaptık. Gerçek fayans bu. Silikonlu bir yapıştırıcıyla bundan yapıştırıldı. Şimdiye kadar da bir sorun yaşamadık. Esnediği için arkadaşlar araç burkulmalar olduğu için silikonlu yapıştırıcı kullanmanız gerekiyor. Onu belirteyim. Burada yine bir ışığımız var. Burada da bir ışığımız var. Bu sonradan biraz az geldi buranın ışığı. Burada da gri su ve temiz su göstergelerini buraya aldık. Şimdi mutfak alanı çok tabii pişirme alanı vesaire önemli. Yok burada. Pişirme alanı önemli. Onu da bununla da genişlettik. Yani aslında hem burası, bütün burada hazırlık ve pişirme vesaire bunları yapmak burada mümkün hale geldi. Ocağı kapattığınızda aynı zamanda şey de yapabiliyorum tabii. Burada oturup buradan dışarıyı izleme. Çünkü burası aslında çok en güzel, en değerli alanı. Bu alanı en iyi şekilde kullanmak istiyorum. Kapıyı da özellikle biz geriye kadar açılabilir yaptık ki buradaki o geniş alanı kullanabilelim. Şimdi elektrikliydi bu kapı eskiden. Dediğim gibi okul servisi olduğu için otomatik kapıydı. Otomatik kapılar arkadaşlar bir yere kadar açılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 65-70 santime tabii. Yani kadar geliyor. Kadar filan ancak gelecekti. Tamamına gelmiyor rayın çalışması için. Onu iptal ederseniz normal aracın kapısının müsaade ettiği yere kadar açılıyor. Burada da ikinci bir yine hem evyenin olduğu alan. Bunu böyle kapattık. Burada işte bulaşıkları yıkayana kadar oraya saklayabiliyorsunuz. Ama 2 kişi yemek hazırladığı zaman da bu alan bir hazırlama alanı oluyor. Gerekirse banyodaki lavaboda bir şeyleri yıkayabiliyorsun. Böylelikle bu alan bayağı büyük bir geniş alan. Selim'in arıtması da var bu arada. Evet, arıtma yaptığımız en iyi işlerden biri oldu bence. Yani çünkü bu kadar az alan içerisinde su depolamak çok zor. İşte 8 litrelik 10 litrelik koyacak yer bulamıyorsun. Sürekli plastik. Hiç bitiyor, plastiği nereye atacaksın? Ve hatta şöyle de bir durum oluyor. Çoğu zaman sadece su almak için bir yerlerde durmak zorunda kalıyorsun. Yani bir şey almasan buzdolabına yemeyeceksin. Kendi dışarıda yiyeceksin ama hep su almak için bir yere uğramak zorundasın. Arıtmayla birlikte bu olay bitti. Çok rahat ve çok da güzel çalışıyor. Kendi pompası var ama çok da gerekmiyor. Sürekli olarak araç içerisinde 8 litre arıtılmış bir suyu sabit tutuyor. Gayet güzel, yeterli. Her şey gayet yeterli oluyor. Onun haricinde burada çekmecelerimiz var. Evet, burada çekmeceleri büyük tuttuk. Özellikle. Ve çekmecelerin içinde de böyle bir ayrımlar yapmak çok faydalı oldu. Bunun sebebi arkadaşlar orada lavabonun dirseklerine falan denk geliyor. Onu mobilyacı güzel düşünmüş. Aynen. Oradan da yer israf olmamış. Burada da bir aslında yer israfı olmasın diye böyle bir şey yaptık ama ortası yine boş.
Hı. Bu alanı Yani kullanmış bunu bile olduk. kullanmışsınız. Bunu bile Daha kullandık. ne olsun. Evet. Banyodan kısaca bahsedelim. Evet. Şimdi banyo ve Evet, benim bu kiralama deneyimimde banyodan gerçekten çok mutsuz olduğumu söylemiştim. Bu sefer banyoyu çok ferah yapmak istedim. Aslında alan olarak 70'e 90 bir tabana oturuyor. Bu radyusu hariç. Burada şu anda hem kasetli tuvalet hem de kedi tuvaleti mevcut. iki kişi yaşayınca öyle. Evet, ikisi böyle oluyor. Bir tane şofbenimiz var burada. Şofbeni ayna kestirmiş Selim de biraz önce onu söyledim. Çok güzel yapılmış yani. Şu an Evet, aynı birebir onun görüyorsunuz. üzerine yapıldı. Burada bir elektrikli temizleyici var. Bu suyla temizliyor aynı zamanda. Karavan küçük ama yine de o alanı temizlemek yere eğil vesaire zor gelebiliyor. Burada duşumuz var. Sabunluk koyduk. O da faydalı oldu. şöyle Az göstereyim. yer tutan bir sabunluğumuz ve duşumuz var. Aynı zamanda burada bir penceremiz var ve istersen hem buradan dışarıyı görebiliyorsun oturduğunda hem de orayı açıp doğal olarak havalandırabiliyorsun. Gayet Bunun güzel. dışında bütün aracın havasını bir dakikada atabilecek 11 metreküp havayı bir dakikada boşaltan bir de burada havalandırmamız var. Çok güçlü çalışıyor arkadaşlar. Biraz önce çalıştırdı. Burada kapı olarak da böyle bir sürgülü kapı Evet. tercih ettik. Arkadaşlar sürgülü kapı çok kullanışlı oluyor. Çünkü buraya başka bir kapı kullansaydınız çok ses yapardı. Ve burada şu işçiliği de belirtmem lazım. Burada mesela esnek kontra kullanmışlar. Rayı ortaya almışlar. Bunlar da güzel detaylar. Alt kısımla ilgili de şunu belirteyim. Eğer rayını iki tahta arasına almazsanız buraya her basışta o rayı kırarsınız. Bunlar da eğer yapmayı düşünen varsa dikkat etmesi gereken detaylar. Bunları da ben eklemiş oldum. Tabii. Bu arada şu kısmı da göstereyim. Evet, orası da hem Gene güzel bir bölüm ve girişi daraltmamak için de şöyle aynen, bırakılmış. o amaçla yapıldı aslında. Geçişi sağlamak hem de buraya işte şarap olsun, zeytinyağı vesaire, hatta yangın söndürücü bile buraya koyduk. Aşağıda da temizlik malzemeleri var. Banyo bu kadar sanırım. Banyo bu kadar. Onun dışında işte su gideri biraz bizi zorlamıştı ilk seferde. Onu çözene kadar burada ekstra geniş bir su gider şeyi yaptık, çıkışı. O zaman bu rahatladı. Ama bunu birinci yapışımızda düşünemediğimiz için ve her şey bunun üstüne imal edildiği için oraya ulaşmak için buraya bir delik açmamız gerekti. Ha, hiç sırıtmıyor ama. Ama sırıtmadı. Böyle bir kapakla onu da hallettik. Evet, bu da benim yine yurt dışından aldığım bir şey. Havayı ozon haline çevirip içerisindeki kıyafetlerin kokusunu gideriyor ve aynı zamanda sterilize ediyor. Bu sayede üzerindeki kötü kokuları vesaire giderip adeta bir kuru temizleme işlemi yapıyor. Bu da bizim yıkama işlemini kolaylaştırıyor. Şimdi merakla beklenen kısımlardan birine daha geldik. Oturma grubu ve yatak. Kesin. Evet. Yatak kısmında şu an Simba hakim. Bunu seviyor. Hadi Simba. Olmadı. Evet, evet, bu kedi olduğu için kendisini yap. Birazdan oynar. Şimdi burası yatak kısmı. Burayı da çok ayrıntılı düşündük. Şöyle bir şeyimiz vardı. Ben müzik çaldığım için müzik aletlerimin girebileceği bir bagaj alanına ihtiyacım var. Ve bunun yüksekliği de o müzik aletlerine göre hesaplandı. Bunun dışında boyum 1.80 olduğu için normalde bu araçlara sığamıyorum. 1.78 gibi bir boy veriyor. Yine kiraladığım araçta böyle bir dışarı az önce gösterdiğimiz çıkıntı olmadığı için ben orada uyuyamadığımı öğrenmiş oldum. Yani boyumdan daha dar bir yerde ayağımı çarpıyorum ve uyuyamıyorum. Bunun başka bir yolu yok. Dolayısıyla işte bu tarafa doğru bu çıkıntı alanı yaptık. Şu an ne kadar olduğunu şöyle anlayabilirsiniz arkadaşlar. Duvar buradan gelirken burada içine giriyor. Ve orada bayağı belirginleşiyor. Burada da bayağı şöyle bir alan içeri girmiş oluyor.
kadar bir karış geriye gidiyor. Dolayısıyla yattığım zaman ayağım hiçbir yere değmiyor. Yaklaşık 2 metre bir yatak alanı oldu. Şimdi bunu 2 kademeli olarak düşündük yatağı. Bu kademede şu anda 90 santim genişlikte. Yatsan yatarsın yani. Zaten tek başıma yattığım zaman burada gayet yeterli oluyor. Hiç değiştirmek istemiyorum. Çünkü aslında yatıp kalktığım zaman artık bunun yaşanan ev pozisyonuna geçmesini istiyorum. Hemen örtüyü kapatıp burada hayatıma devam etmek istiyorum. Ama 2 kişi kalındığı zaman o zaman bunu buradan çekiyoruz. Oradaki yaptığımız şey de şu. Buradaki üstteki 2 tane parçayı çekiyorum. Sonra Kediyi çekiyoruz. burada kediyi de çekiyoruz. Psst, gel. Gel buraya. Bunu buraya kadar Şöyle birbiri içine giren tahtalar düşünün arkadaşlar. Bir kısmı orada, bir kısmı burada. Burada bunun üzerine oturduğu bir ray var. Tahta daha doğrusu. Ama gücü taşıyor yani, öyle boş tahta değil. aynen bunu buraya kadar çekiyorum. Sonra bunun altındaki yastığı buraya doğru çekip tek kat artık şilti haline getiriyorum. Bir başka versiyonda, onu da zaman içerisinde keşfettim. Şu kenardakileri, bunları alıp bunları buraya diziyorum. Aa, çok güzel. Evet, şimdi arka tarafı bir tane daha yastık yapacağım. Bunun genişliğinde. Bu buraya direkt konacak. Daha doğrusu bu küçükler konacak, onun üzerine bu konacak. Böylece 2 kişi de 2 şilteli Oo, çok güzel. pozisyonda yatmış olacak. O da sadece arkalık olmuş olacak. Sabah olduğu zaman yine simbayı alıp kaldırdıktan sonra bunu böyle itiyoruz. Ve yatağımız kapanıyor. Yatağın iç tarafında 2 tane sürgülü kilit var. TSE'den geçmek için onları yapmak gerektiğini duyduk. Sormadılar ama biz yine yaptık. Çünkü bunun tek başına hareket etmesini engelliyor. Ama fakat araba gittiği zaman hiçbir zaman bunlar hareket etmiyor gerçekten. Çünkü kolay değil. Evet, bunları tekrar yerine koyuyoruz. Ve yatağımız kapandı. Gördüğünüz gibi çok uzun sürmedi. Yani hani ortada bazen masa iner ya U koltuklarda. Orası yatak olur. O kadar değil yani. Çok kısa sürüyor. Evet, gerçekten çok kısa, hızlı bir şekilde hallediliyor. Bu arada biz bunda 2 kişilik yatak olarak da yattık. 1+1 de yaptık. Mesela işte arkadaşım geldiğinde iki erkek olarak kalacaksak bir kişi burada kalıyor. Bir kişi bu aşağıda. Burası için de şöyle bir şeyimiz var. Bunlar Şu çantayı alayım. tabii. Burası buraya doğru geliyor. Aynı şekilde. Bu kısımda buraya doğru geliyor. Bunlarda da gene mantık aynı. Aynı. İç içe geçen tahtalar. Aynı şekilde ama burada da evet. Gördüğünüz gibi genişliyor arkadaşlar. Evet, bu böyle bir genişliyor. Böyle bir bu yastıkları da buralara koyarak bunu bir L yatak haline getiriyoruz. Fakat sonra zaman içerisinde ben burada niye böyle L yatayım ki gibi bir şey oldu ve buna bir geliştirme daha yaptık. Burada bir tane daha tahtamız var bizim. Bu araya koyduğumuz. Bunu alıyoruz. Almayı deniyoruz. Bunu alıp burada buraya yerleştiriyoruz. Evet, artık burada böyle bir Daha uzun bir alan oldu. evet, daha uzun bir alanımız oldu. Buradaki yastığı alıp şuraya koyduğumuz zaman burada böyle bir 1.80'lik bir yatağımız daha oldu. Gayet güzel. Dolayısıyla böyle uzun. Bu kenarları da buraya doldurduğunuz zaman burada 1.80'lik bir yatak var. O zaman artık bir kişi uzunlamasına da yatabiliyor oluyor. Yani bu tamamen isteğe göre. Burada bir çocuk rahatlıkla yatabilir. Bir de şöyle bir şey de olabilir. Bu tarafa doğru uzayınca
bu yatak genişlese dahi bu kişi ayağını bu ayağını. yatağın altına atabiliyor. O zaman 3 kişi. O zaman 3 kişilik hale gelmiş oluyor. Yani Gayet kısa güzel. süreli olarak 3 kişilik bir yatak alanı oluşturulabilir. Gördüğünüz gibi bayağı bir Yaklaşık olarak 12 metreküpe denk geliyor değil mi araç? galiba 11,5 gibi bir 11,5'larda. Yani siz ona göre düşünün arkadaşlar. 11,5'ta bu kadar şeyi başarabilmek gerçekten güzel ve ferah bir oturma alanı var. Şimdi benim yaptığım araç da var. Küçük 11,5 metreküp Ducato. O bu kadar ferah değil. Çok açık ve net söyleyeyim. Tasarımından dolayı. Çünkü banyoyu kenara koyduğunuz zaman ortaya geniş bir alan çıkıyor. 140 litre buzdolabına rağmen gayet yer kalıyor yani. Proje başarılı, o yüzden tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Bu proje sevgili ve saygıdeğer mimarım Fatih Urlubay projesi. Kendisi hem endüstriyel tasarımcı hem de mimar. Çok güzel mimari projeler de yaparken o endüstriyel tasarımcı tarafı da çok etki etti bu projede. Çünkü yani sonuçta karavan tasarlamak ayrı bir iş. Ama kendisi daha önceden tekne de tasarladığı için bu konuda deneyimliydi. Hem benden gelen istekleri çok iyi yaptı, hem de bu karavanın her şeyi milimetrik olarak 3 boyutlu tasarlandı. Yani her şey model üzerinde gördük. Renklere dahil hepsini model üzerinden baktık. 3 boyutlu olarak değiştirdik. Farklı renkler gördük. Ve bu varyasyonları en sonunda mimar marangoz ekibine yönlendirdi. Marangoz ekibi hiçbir şekilde improvizasyon yapmadı. Tamamen gelen milimetrik veriye göre her şeyi yaptı, üretti. Yani Gayet güzel bir ürün çıkmış ortaya. Yani saklama gözleri olsun, detaylar olsun. Şu an belki rengi tam yansıtamıyoruz arkadaşlar. Çünkü biraz karardı artık hava. Ama renk değil. Kırık beyaz. Kırık beyaz. Bazı kısımlar ahşap, üzeri sadece cila. Mat cila uygulandı burada ve boya da tamamen su bazlı. Hiçbir kimyasal olmayan, bebek odalarını kullanılan bir malzemeyle boyandı. Kaplama yok burada. Her şey aynı zamanda kavak kontra. Tasarım olarak da hani mimarın yine tercihi böyle bir İskandinav mimarisi gibi. O tarz daha sade, işte şatafat olmayan ve kullanışlı bir yöne ilerledi. Gördüğünüz gibi kulp kullanılmamış mesela. Kilitli ama kulp yok. Şu aralarda oyuklar var. Şuradan elinizi koyarak çekebiliyorsunuz. Evet. Bu arada diğer masayı da gösterelim istersen. Tabii. Bu arada yani biz aslında aynı alan içerisinde bir anda mutfak oluyor. Bir anda çalışma odası oluyor. Çünkü benim ofisim de aynı zamanda burası. Bir anda da yatak odası olabiliyor. O yüzden de biz masayı da buraya aldık. Buradan çıkan bir masamız var. Şöyle 2 kişi oturduktan sonra rahatlıkla gayet 2 güzel. kişi oturulabiliyor. Zaman içerisinde şunu da keşfettim. 3 kişi oturduğumuz zaman ben bu sefer şunu yapıyorum. Buradaki uzatma vardı ya. Onu çekiyorum. Buradaki yastığı alıyorum. Buraya koyuyorum. Ve buraya da 3 kişi oturabiliyoruz. İşte 3 kişi. Bu Aynen. kadar basit. Bazen de şu oluyor. Tek başıma bile arabanın manzara tarafını arkaya verdiğim zaman o zaman arka kapıları açıyorum ve laptopumu buraya koyup o tarafa doğru çalışabiliyorum. İstediğim zaman da bunu kapıyorum. Depo alanına buradan ulaşmak mümkün. Şimdi bu aracın depoları yatak altında. Şimdi oraya doğru bir göz atalım. Hepsi burada. Müzik aletleri falan da var. Ve en ilgi çekici yerlerden birisi sunroof. Evet, burada dışarı doğru açılan bir sunroofumuz var. Tamamen açılıyor. Bir de yukarıyı çekersen aslında yukarıda tik görünümlü bir malzememiz var. Malzemenin küçük bir örneğini burada gösterebilirim. Şöyle yanına da bakın arkadaşlar. Malzemenin ne olduğunu anlamaya çalışın. Şimdi bahsedeceğiz size. Aynen. Böyle bir malzeme bu. Tik görünümlü ve yumuşak bir malzeme. Hem çok güzel bir yalıtım malzemesi. Üzerine yapıştırılıyor. Tepeden bakınca sanki tikmiş gibi görünüyor. Su yolları var buradan. Su da akıyor. Aynı zamanda bu üst tarafta şurada bir kapağımız daha var.
bu kapak geriye geliyor ve bizim sunroof'un üstüne oturuyor. Böylelikle şezlong gibi sırtını yaslayacağım bir alan yaratmış oluyor. Yine burada kullandığımız malzeme çok hafif bir malzeme. Biz bu üst tarafta hiçbir ahşap ve ağır malzeme kullanmak istemedik. Bu malzeme de honeycomb, bal peteği şeklinde bir malzeme. 20 Bakın, milim kalınlığında. Orası bu Selim'in söylediği ekstra olan kısım. Geri dönüştürülmüş bir plastikten üretiliyor. Hem yalıtım açısından çok iyi hem de inanılmaz hafif. Yani üst tarafa koyduğumuz kısım hem sağlam hem hafif bir Bu malzemeden oldu. kompozit bir malzeme. Bunun alüminyum versiyonunu uzay gemilerinde kullanıyorlar. Yani çok kaliteli bir malzeme, çok pahalı. Fiyatını hatırlıyor musun? Yani zannediyorum metrekaresi 15 eurolarda falan diye hatırlıyorum. Yani şu an 250 liralardan fazlaya denk geliyor metrekaresi. Değil yani, metrekaresi. Biz bunu yaparken birçok farklı yapı düşünmüştük. İşte senin de bahsettiğin gibi ortaya masa koysak, o kapansa vesaire. O tasarımda şu bizi itti. Biri yatmak isterse öbürü çalışmak isterse ne olacak? Yani iki kişinin farklı şeyler yapması durumunda o tasarım zorluyordu. Bir. İkincisi de bizim depo alanına ihtiyacımız vardı. Bir de şey söyleyeyim mi? Sen beni bir yerde ziyaret etmiştin, bir karavan firmasında. Evet. Orada biz bir araç görmüştük. O da senin bayağı kafana yatmıştı. Evet, aslında ben bu tasarımı yapmıştım. Sonra orada yapılmışını gördüm. Ama onun üzerine biz ekstra değişiklikler yaptık. Mesela ön tarafa geçiş gibi birçok farklı şey ekledik. Yatak mekanizmasını yaptık. Çok daha iyi hareket eder. Ve buradan da depoya ulaşmak. Aşağıda da bizim kapaklı böyle dolaplarımız var. Bunlar düşen kapak. Hemen çok rahatlıkla içerideki malzemeye ulaşabiliyorsunuz. Ortam ısıtıcısı var, dizel ortam ısıtıcı. Bu DC Havelsin şarjörü, prizler, USB'ler, çakmaklıklar. Arkada dediğim gibi hoparlörler var, okuma lambaları var. Onları zaten çok basit şeyler olduğu için çok vurgulamadım. Bir projeksiyon koyduk. Evet. Şu anda burada değil ama bu projeksiyon buradaki dolap kapağına vuruyor. Projeksiyonu oraya koyup buradaki dolap kapağına vuruyoruz. Buraya uzandığın zaman buradan bir de burada yeri varmış. Buradan da arkaya perde koyduk. Direkt perdeye görüntü sağlayabiliyoruz. Bu arada kontrol düğmeleri. Depo alanı bizim için çok önemliydi demiştim. Çünkü müzik aletlerinin sığması gerekiyordu. Bu yüzden de araç içerisinde hiçbir su deposu, tüp vesaire gibi şey yapmadık. Aracın alt tarafında 120 litrelik bir temiz su deposu var. 60 litrelik bir gri su deposu var. Ve gazı da altına simit şeklinde olan Stepney'nin yerine konan LPG tüpüyle hallettik. Bu sayede deponun tamamı kullanım alanı olarak bize kaldı. İçerisinde bir tane katlanır bisiklet, bir tane elektrikli scooter ve müzik aletlerini rahatlıkla alıyor. Gayet güzel. Ya bu proje çok güzel olmuş. Bu arada Selim'i takip etmek isteyenler olursa Instagram'dan takip etsinler. Sen söylemek ister misin? S. Morlevi. Tamam, ben linkini de bırakacağım alta. Ve çok güzel bir haberimiz var. Selim çok farklı bir yolculuğa çıkıyor. Doğru. Yani bu yolculuğu ben takip edeceğim. Arkadaşım olduğu için değil, merak ettiğim için de takip edeceğim. Şimdi Selim hem girişimci, hem karavancı, hem müzisyen. Böyle farklı özellikler bir arada olunca yolculuk da farklılaşıyor. Farklı ülkelere gidecek, o ülkelerde arkadaşlarıyla o ülkeleri keşfedecek. Avrupa'dan başlayan bir keşif, nerede biteceği belli olmayacak bir keşif. Yani o yolculuğunu da belki bir YouTube kanalıyla da renklendirir. Eğer renklendirmiş olursa ben onun linkini de buraya koyacağım. Ama buradan çıkıp gelecek hafta ya da ondan sonraki hafta Hollanda'dan başlayan, oradan İspanya'ya, belki dediğim gibi Amerika'ya, nereye gideceği belli olmayan bir yolculuk. Yolculuk başlıyor Simba ile birlikte. Simba erkenden mi gitti, ne yaptı? Simba ön tarafa geçti, onun kendi ergen odası orası, oraya geçiyor. Şimdi şu biraz önce bahsettiğimiz gibi ön tarafa geçiş olduğu için Simba oraya geçmiş. Videoyu burada sonlandırıyorum. Selim'in macerasının
bir kısmını dinlemiş oldunuz ama asıl macera şimdi başlıyor. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Bu güzel karavanı tanıttığı için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte bundan sonra merakla bekliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.